Yaşamımda adını duyar duymaz heyecanlandığım iki ülke oldu. Japonya ve İskoçya. İskoçya'da başlangıç olaraksa Edinburgh'u seçtik ve otele yerleştikten sonra kendimizi hemen şehre attık. Gotik mimarinin başkenti, dev bir Harry Potter müzesi. Evet, Edinburgh'a geldik ama birbirimizle iletişim kuramıyoruz çünkü her yere bayıldık. Senem fotoğraflara daldı, ben videolara. Ne yapacağız bilmiyoruz açıkçası. Evet Senem, İskoç Hachiko'yu bulduk. Evet, bulduk. Bobby adı, Greyfriars Bobby diye geçiyor. Sahibi ölmüş, gömülmüş. Kirkyard mıydı, Kirkland mıydı? Kirkyard mezarlığı var. Aynen, orada Kirkyard beklemiş sahibini. Orada sahibini beklemiş. Modern zamanların Hachiko'su. Yani İskoçya'nın Hachiko'su da bu. Burada gelip burnuna dokunuyor insanlar. Bilmiyorum ne Şans ifade getirdiğine ediyor. inanılıyor. Tamam, o zaman bize dokunacağız madem öyle. Ufaklığın zaten burnu videoda Aşınmış, görürler. evet. Aşınmış, evet, rengi atmış. Mimar Hamilton'a yaptırılan meşhur Victoria Street'in girişindeyiz şu anda. Burası 1800'lü yıllarda yapılmış. Yapımı tam 5 yıl sürmüş bu arada. Yani bile isteye tasarlanarak yapılan bir cadde. O yüzden anlamı büyük. Benim beğenmediğim tek şey renkli mağazalar. Bu İskoçya'ya gelenler genelde onu beğeniyorlar. Yani daha doğrusu Edinburgh'a gelenler. Ama buradaki bina yapılarının hepsi aynı renk. O yüzden hani bütünlüğü koruması açısından sanki böyle koyu renkli tabelalar, koyu renkli bina girişleri, mağaza girişleri daha hoş olabilirdi. Sadece o, ama tabii bir hoşluk katıyor görsel olarak. O da bir gerçek. Senem, şu ana kadar izlenimlerimiz çok olumlu aşkım. Evet, çok güzel bir yer. Daha adım atar atmaz 2 günün yetmeyeceğine karar verdik. Ay sonu belki tekrar geliriz, yani olacak gibi değil. Ben yeni bir kategori açıyorum. Bir daha ziyaret etmeye en hızlı karar verdiğimiz şehir kategorisi. Tamam. Güzel. Edinburgh 1 numarada. Edinburgh numara 1 diyorum ya. Number 1. Evet, bana ve benim gibi milyonlara Harry Potter'ı sevdiren Rowling ablamız da İskoç. Burada Victoria Street'te onun anısına Harry Potter'ın mağazası var ve önünde de birçok sıra var. Viski tutkunu olun olmayın, buraya geldiğinizde herkes size viskiler hakkında soru soracak. Söyleyecek birkaç sözünüz muhakkak olacaktır çünkü bütün ikonik caddelerde, hatta ara sokaklarda bile butik viski dükkanlarını görmek mümkün. İkonik cadde Victoria Street üzerinde bu ilk dükkanda ve daha sonra nicelerinde kendi fıçılarında yıllanmış viskilerini sattıklarını gördüğümüzde ilk şoku yaşadık. Bizdeki şarküteriler gibi viski dükkanlarında açık viski satıyorlar ve viski özelinde her damak tadına hitap eden aromayı bulmak mümkün. Dükkanında ne bakıyorsun? Viski dükkanında viskili sabun bakıyorum. İşte bir tane sakal yağı baktım ama çok pahalı. 17 pound, yani bunu süremezsin sakalına. Zaten ben o kadar sakal olan Bunun birisi için, değilim. yani kim bunu sürebilir biliyor musun? Manuş Baba falan bunu sürebilir. Sakalı çok olan Gökhan Türkmen sürebilir. Hani onlara bir buradan öneri. Manuş Baba'yı da ailesi bile unutmuştur. Manuş Şimdi Baba'yı, senin evet, hatırlaman ilginç oldu. İlk aklıma Manuş Baba geldi, Gökhan Türkmen, ama şu an sakalıyla gündemde. Sakallı birisi. Evet. O yüzden ona önerimdir bu. Başka Annemlere burada bundan mı alsak acaba, bu sabunlardan? Ama 8 pound. Annem asla bununla yıkanmaz. sabunlar da viskili. Kendini buna layık görmez. 400 lira sabun mu olur? Olmaz. Royal Mile ilk duraklarınızdan biri olacak. Bir İskoç mili 1.81 kilometre. Royal Mile'da Edinburgh Kalesi ile Holyrood Sarayı arasında 1.81 kilometre boyunca uzanan şehrin en uzun caddesi. Old Town bölgesinde konumlanıyor. Bu yol üzerinde St. Giles Katedrali'ni, Edinburgh Müzesi'ni, Holyrood Sarayı'nı görmek ilk gün için yüksek dozda Edinburgh demek.
Okey, şu ana kadar her şey mükemmel. Yani görüp de bayılmadığımız hiçbir şey olmadı. Bu J.K. Rowling ablamızın da Harry Potter için böyle bir sihir dünyasını yaratmak için buradan esinlenmesi çok normal. Ve o gibi bir şey hayal edebilmesi de normal. Yani tabii ki çok büyük başarı. Bizim aklımızı almıştı, hayal dünyamızı çalmıştı. İnşa etmişti, öyle söyleyeyim, ama buradaki yapıları görünce öyle bir yer düşlemesi çok normalmiş gibi geliyor insana. Bir anlamda hiçbir şey hayal edilemez bir şeymiş gibi düşündüğümüz için de ya demek ki hani birileri burada yaşasa ve bir şey yazacak olsa masal dünyası gibi hani böyle binalar tasvir eder diye düşünüyoruz. Hani başarısını küçümsemek için değil, sadece buradaki mimari gerçekten hani bir büyücülük okulundaymışsınız gibi. Evet, kötü haber, yetişemedik. Zamanı yakalayamadık. Böyle parmaklıklar ardından görebiliyoruz. Ama en azından işin güzel tarafından bakalım. Sarayın bahçesinde böyle insanlar güneşli havanın tadını çıkarıyorlar. Herkes yerlere sere serpe yatmış, köpeklerini getirmişler. Köpeklerini gezdiriyorlar. Turist olmak için de çok güzel bir hava bence. Evet, çok güzel bir zamanda geldik. İyi ki geçen ay sonu gelmemişiz. Hava yağmurluydu. Güneş gerçekten burayı farklı gösteriyor. Güneş güzel burada. Harika. 18 derece burası için yaz olduğundan herkes kendi sokağa atmış, herkes şortlu. Bir tek biz böyle rüzgarda kalıp üşüyenlerdeniz. Yoksa çok memnun herkes hayatından, değil mi? Buranın halkı için yaz şu anda. Tabii Holyrood Sarayı'nın bahçesini bu ufaklık sayesinde bu kadar güzel hatırlayacağız. Annesini asla dinlemeyip topunu oynatmamız için sürekli bize getirerek otoriteyi son derece tatlı şekilde hiçe saydı. Ucu bucağı yok parkın, yani devamlı göremiyoruz. Çok büyük bir park. Güneş olsa bunlar demek ki nasıl park yapacaklar buraya, yani herhalde bu şeyleri falan düzleyip böyle park yapacaklar, o kadar. Ya videolarda zaman zaman söylediğimizi biliyorum. Hani buraya gelirseniz şurayı görün, şuraya bu şehre gelirseniz şuraya gidin gibi. Ama açıkçası hepsi böyle tercihe bağlı şeyler. Hani birisi de ben oraya gitmem vesaire diye düşünüyorsa hani beğenilere göre keyfe keder, böyle seçilebilir, gidilmeyebilir vesaire. Ama gerçekten bu Holyrood Sarayı'na girememek hayırlara vesile oldu bizim için. Bu arkamda görmüş olduğunuz sarayın bahçesi insanlar için gerçekten mükemmel bir şehirden kaçma alanı. Bizim için de çok güzel oldu. Bir tane güzel Matt zannediyorum ismi, bir köpekle tanıştık. Çok güzeldi. O yüzden hani burayı tavsiye edebilirim. Birkaç gününüz varsa, özellikle 2'den fazla gününüz varsa burada vakit geçirilebilir. Park sonrası şehre tekrar dönüş rotamızda durağımız Princess Street oldu. Mağazaları, hediyelik eşya dükkanlarını ve sembolik birçok yeri görmek için bir başka mükemmel durak. Bir de bu Walter Scott anısına inşa edilen Scott anıtını göstermek isterim. 61 metre uzunluğunda bu. Gotik bir mimariye sahip ve gerçekten ilgi çekiyor. Direkt zaten merkez otobüs durağında bulunuyor. İner inmez güzel bir parkla birlikte bu anıtı görüyorsunuz. Bu sizi karşılıyor ve zaten direkt İskoçya, Edinburgh hakkındaki imajı oluşturmaya başlıyor. Evet, Senem fish and chips söyledi. Geçen Londra seyahatinde tadı damağında kaldığı için. Afiyet olsun Senem. Frankfurt seyahatimizde burada. Frankfurt'takini de çok beğenmişti, evet. Burada kalamarımız var. Yani ben Türkiye'den güzel olacağını ya da İspanya'dan çok sanmamakla birlikte bakacağız. Biraz kızarsaymış değil mi? Bakalım, afiyet olsun. Fish and chips yendi. Daha ileri yenmişti diyorum ben. Evet ya, iyi değildi, beğenmedim. En iyilerinden birisi değildi. Değildi, tuzumuz yok, bir şey. Attım olmadı. Ondan sonra bezelyesi yoktu yanında. Ki çok dikkat ederim bezelyeye. Biz bunu beyaz kardeşimizden öğrendik Londra'da. Aynen. Frankfurt'takinde bile vardı. Siz niye buradakine koymuyorsunuz yani? Orijinal Belki değil. İskoçlarınki böyledir. Hani Kayseri'de mantı farklı, Sivas'ta Sonra farklı. değişik bir kalamar söyledik. Kalamar demeye bin şahit. Beğenmedim yani, neyse. Şimdi kahve ve tatlıyla ödüllendireceğiz beğenmedim. Evet, Landis kardeşim biraz üzdü. Evet, burası demek ki çok böyle zincir gibi bir yer. Gelmemeliydik herhalde. Tecrübe aşkım.
Yapacak bir şey yok. Bunlar hep tecrübe. Yarın başka şeyler yeriz. Öğrendik, yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hadi siyah. Siyah. Evet, odaya geldik. Berbat durumdayız. Çok yorulduk. Muhtemelen birazdan uyuruz. Saat 9.30. Ama uyuyacağız herhalde. Bitmiş durumdayız. Bu birkaç günde 20.000 adımlı, 40.000 adımlı tatil işleri bizden geçmiş. Yani onu söylemek istedim. Hadi bize iyi geceler. Edinburgh'da ikinci gün. Bugün kaleye çıkıp Orta Çağ ruhunu yaşayacağız ve Kirkyard mezarlığını gezip J.K. Rowling'in ilham kaynağı olan mezar taşlarının izini sürüp sevimli ve sadık köpek Bobby'yi ziyaret edeceğiz. Senem, karar verebildin mi? Evet, karar vermeye çalışıyorum. Çok fazla çeşit var da. Sanırım şundan yiyeceğim. Hangisinden yiyeceğim ama bunun içinde de turnip varmış. Tavuklusu var, brokolisi var. Bunların meşhur hamur işleri. Evet Senem, aldın kahvaltını. Evet, aldım. Normal bir pastry değil bu herhalde diye düşünüyorum. Şimdi açıp göstereceğim. Bu Brezilya'da yediğimiz şeylere benziyor. Ortası ama bu kızarmış değil tabii, fırında pişiyor. Bu hangisi senin de acaba? Çok fazla çeşidi var. Birini etli aldık, bir tanesini patatesli aldık. Evet, şöyle gösterelim. Bunun etli olduğunu tahmin ediyorsun. Etli, evet, çünkü bunda small size aldım. Yani benim seçtiğim. Evet. Hadi bakalım. Bu kaç? 4.45 pound. Sıraya. Çok güzel. Güzel mi? Çok güzel. Etli değil ama kıymalı. Ama çok güzel. Ben çok fazla beğenmeyeceğini düşünerek aldığını gördüm senin ama şu anda beğendin. Beğendim. Ama güzel. Kıymalı bir poğaça gibi. Okey, güzeldir. O zaman beğeneceğiz bir Yağlı Türk olarak. Kıymalı bir poğaça. Soğan da var. Gayda ezgileri eşliğinde kahvaltımızı yapıyoruz Edinburgh'da. Evet, yine ben. Şöyle yarısına geldim neredeyse. Açıkçası ben benimkini çok beğenmedim. İyi bir seçim yapmamışım. En meşhuru da bunlar, yani aslında en meşhuru değil de bu çok tüketilmişti orada, o yüzden bundan aldım. Biraz çok tuzlu. Ya böyle bir soğanın tatlılığı falan yok. Neyse, yiyorum. Reha'nınki birazcık küçük boydu. Onunki 4.45'ti pound olarak. Benimkisi 5.45. Kahvemiz de 3.30. Normal bence. Yani her yerde olduğu gibi çok anormal bir fiyat şeyi yok yani. Afiyet olsun. Teşekkür ederim canım. Benim gibi İktisat Fakültesi mezunlarının çok yakından tanıdığı, okula başladığımız yıllarda bize böyle Buda gibi tanıtılan Adam Smith abimiz. Şimdilerde kendisine rahmet okusak da o zamanlar onun teorilerini bolca okuduk, okutulduk, öğretildik. Şimdi burada görünce anılarım canlandı. Evet, Tolbooth Kirk'teyiz. Burası 19. yüzyılda bir kilise olarak inşa edilmiş ama sonra işlevini kaybetmiş. Şu an festivallerin, buradaki mimarinin simgesi olarak biliniyor. Adı Kirk olarak anılıyor şu anda. Gotik bir mimarisi var. Gerçekten de baktığım zaman bendeki hissiyatı ürperti oldu Senem. Karanlık işler dönüyor hissiyatı yaratıyor. Yani Edinburgh dev bir açık hava Hogwarts Müzesi. Dev bir Harry Potter müzesinde geziyoruz 2 gündür. Şimdi meşhur kalesine geldik Edinburgh'ın. Edinburgh diyeyim ben de onlar gibi. Milattan önce 3. yüzyıldan beri burası volkanik bir kaya olduğu için burada yaşayan halkların güvenli sığınağı olmuş. Buradaki arkamda görmüş olduğun kale gibi Senemcim, o zamanki teknolojik imkanlar el verdiğince çevrili bir şekilde muhafaza edip gelecek tehlikelere karşı hem önceden haberdar olmak, izleyip görebilmek hem de kendilerini savunuyor pozisyonda hissetmek için güvenli bir limanmış. İngiltere ile aralarındaki mücadeleden dolayı zaman zaman İngilizlerin eline geçmiş, kendileri tekrar geri almışlar vesaire derken şu anda Turizm Bakanlığı ekmeğini yiyor. Bizim gibi turistler gelip burada bunu izlemek için para harcıyorlar, vakit harcıyorlar. İskoçya'ya kazandırıyorlar yani. Just tell me what should I do? How can I get how can I get through?
Yani gerçekten dev bir büyücülük okulu. Rowling ablamızın yaptığı şeyi asla küçümsemiyorum. Bütün bir nesile okumayı alışkanlık edindiren, okumayı sevdiren bir ablamız. En azından benim neslime. Ama bir bakıma burada gerçekten de hani bir çocuk romanı yazmayı hayal etseniz içinde büyücülük, cadılık kavramları ve ona uygun mimari geçerdi. Şimdi şuradaki hemen önümüzdeki binalara bakıyorum. Bunların altı normal bar, ev, otel. Hayat sürüp gidiyor ama baktığınız zaman gerçekten bu gotik mimarı suratınıza vuruyor. Selam, ne düşünüyorsun kaleyle ilgili? Kaleyle ilgili güzel şeyler düşünüyorum. Çok fazla bir yere ulaşım yok. O yüzden kaleye girip girmeme konusunda birazcık muallakta kaldık. 21,5 pound kişi başı. Birazcık yüksek bir şey. Yukarılara tırmanılmıyor. Sadece birkaç odası var. Özel madenlerin olduğu falan. O odalara giriliyor. Anladığımız kadarıyla. Yukarıda hiç kimse yok. Hani şu kadar bir yüksekliğe çıkmak için de biraz fazla geldi bize ücreti. O yüzden şu anda karar aşamasındayız. Önce bir mezarlığa gideceğiz Kirkyard'a. Kirkyard mıydı ya, gene karıştırdım. Kirkyard. Kirkyard'a gideceğiz. Ondan sonra karar vereceğiz. Kaleye çıksak mı çıkmasak mı diye. Teşekkür ederim. Çok fazla Harry Potter, Hogwarts falan bahsettik ama insan gerçekten kendini artık burada hani sanki ben de yapabilirdim ya bu kitabı ben de yazabilirdim falan böyle bir coğrafyada diye insan düşünüyor gerçekten. Bütün binalar, her yer tarih kokuyor. Mükemmel bir şehir. Biz çok beğendik. Ya bahsettiğimiz şey şu, buradaki ilk kat dışında turistlerin bir yere erişimi yok benim anladığım kadarıyla. Böyle bir kaleye çıktığım zaman isterim ki tepesine kadar çıkabileyim. Hani dokuya da zarar verilmesin diye böyle bir önlem alınmış olabilir. Ama bilmiyorum, belki gireriz, belki girmeyiz. Bir mezarlığa gidelim. Zaten şu an boş slot yok. İnternetten satın almamız gerekiyor. Onun için de bekleyeceğiz. Viski deneyim merkezindeyiz. Buradaki bilindik viski markaları biraz duty free'lere göre falan pahalı. Ama çok değişik şeyler var. Viski maltları var, viski kitapları var. Şurada görebilirsiniz. Tadım bardakları var küçük. Bunlar tadım bardağı. Bizim çay bardakları bence daha uygun yani. Mesela bu 4,5 poundmuş. Şundan bir tane hediye etmek için 24 pound istiyor. Yani buradaki viski deneyim merkezine katılmak isterseniz 24 pound'dan başlayan fiyatlar var. Onları ödemeniz gerekiyor. Burada viski fıçıları şeklinde çikolatalar var. Evet, burada viski maltlarının hangisinin nereden çıktığını görebiliyorsunuz. Hangi köyden, hangi yerden. Evet. Evet. Kullanılan işte yapımlarında kullanılan üzüm ve diğer bakliyatlar, tarçın vesaire, bunların hepsinin meyve notaları, tatları nereden geliyor, hangi viskide hangisi var, ne oranda alabilirsiniz, içerken o tadı hangi oranda alabilirsiniz, hepsi var. Peki çocuğu Türkçe olarak savuşturduğumu fark ettin mi arada? Çekil Evet, çocuğum şuradan. evet, Çocuk o da anladı ve gitti. Evet. Bu şekilde bak şimdi oraya gene geldi. Merak etti, kamera var ya. Asyalı kamera gördüm dayanamıyor. İlgisini çekti değil mi? Aynen. Bak gene geldi. Hoş değil. Çocuğum çekil şuradan. Hadi evladım. Yavrum çekil. Bakayım gitti mi? Gitmedi. Bir tanesine bakacağım bakalım nereden ne çıkıyormuş. Basacağım, bakacağım. Evet, bas. Önce bulmam lazım basmak için. Mesela şuna basayım bakayım ne olacak. Skapa. Tuşlara bastığınız zaman hangi bölgeden elde edildiklerini öğrenebiliyorsunuz. Şeyini söylüyor daha çok. İşte viskinin tadı nasıl onu söylüyor. Mesela İşte viskide hangi notayı tadı alıyorsun, aynen, nota mı diyeyim artık. Basayım. Çocuğun orada çıktı. Başka bir şey basayım. Şuna basıyorum. Mesela buradaki viski birazcık fresh bir tadı varmış. Yumuşak tatlıymış. Bir de çiçeksiymiş. Evet. Mesela şurada basalım bir tane. Yani bunu tanırız bu viskiyi. Bilmiyorum. Aberlour. Evet, neymiş? Kurutulmuş meyve. Bayağı tatlı. Yarısını okuyamıyorum. P'ye yazıyor. Bunun gibi çocuklar yüzünden bu şeyler silinmiş. Bu çocuktaki sorunu çözemiyoruz. Bence gidelim ya. Evet. Çok tatlı.
Remarkable Regional Malts diye geçiyormuş. Ben tabii ki sadece üstündeki şekilleri sevdim. Bir tane Schnauzer köpek var, bir tane fare var, faremsi bir şey. Sırf şunlar yüzünden alabilir. Şunun tatlına bak. Space Highland. Hepsi de farklı bir yerden bu arada. Alabiliriz arzu edersen bunu. Ne dedin? Bakalım ya. Burada küçük 5 siyerlik bütün markaların viskileri var. Normalde perakende bulamayacağınız markaların da bu küçük versiyonları var, minileri. Bunlardan edinilebilir. Çok tatlılar açıkçası. İlginç olan göstermek istediğim mesela 12 yıllık single maltların falan mini versiyonları var. Bu zannediyorum bu mağazalara özgü çünkü normalde bunlar kıymetli viskiler bildiğim kadarıyla. Çok eksper olmamakla birlikte ama baktığın zaman burada bütün 12 yıllık, 18 yıllık, 25 yıllık viskilerin minileri var. Ona göre de fiyatı var tabii ki biraz pricey ama çok güzeller. Burada da babalar var. 12.500 poundmuş bu şişe mesela. Bilenler yorumlara yazsın, biz de öğrenmiş oluruz. Bu fiyat farkı mesela 1310 ama mesela şu 12.500 pound. İnanılmaz bir rakam. Victoria Street'teki Harry Potter'ın lisanslı ürünlerini satan mağazaya geldik. Victoria Street'teki Harry Potter'ın ürünlerini satan, lisanslı ürünlerini satan mağazaya geldik şu anda. Sıraya girsek mi girmesek mi yine düşünüyoruz. Bayağı bir sıra var ama sanırım gireceğiz çünkü merak ediyoruz içeride neler var diye. Gelin beraber sıraya girelim. Evet Senem, dün de söylediğim gibi Gryffindor renklerini bu binanın üzerinde görebiliyoruz rahatlıkla. Her bina böyle rengarenk boyanmış Victoria Street'teki ama bu bina Gryffindor renklerine sahip. Evet, yaşıtlarımızla sıradayız şu anda, akranlarımızla. İçeri giren bir cübbeli şekilde çıkıyor. Değişik değişik insanlar şeyler oluyor. Bir şeyler alacağımız o kadar garanti ki şu anda. Neyse, önümdeki teyzeyle bir hayli samimi olduk, Pufu ve teyze. Bayağı da yaşlı, tontiş birisi. Ama gene de sigara içiyor, puf içiyor deliler gibi. Ben yaşlı kadınlar puf içince çok üzülüyorum Reha. Sigara içince? Evet, puf, sigara, bütün bu tütün ürünlerini içtikleri zaman üzülüyorum. Neden cinsiyet ayrımı yaptığımı da bilmiyorum açıkçası ama üzülüyorum ya. İlk evlendiğimiz zaman Reha'yla gittik böyle şeyde oturuluyor, mutfakta oturuluyor. Sigara da asla başka yerde içilmez. Ya mutfakta ya balkonda. Neyse, bir baktım anneannesi sigara içiyor. Gözlerime inanamadım. Bu kadın artık 80 yaşına geldi. Yani nasıl sigara içebilir diye. Senin annen sigara mı içiyor? Nasıl olabilir böyle bir şey falan diye şoklara girdim. Ondan sonra içiyormuş. Ama kendisinin çok haklı olduğunu düşündüğü bir yönü var bu sigara içme konusuyla ilgili. Ben diyor ki geç başladım. İçebilirim diyor. Yani 15-20 yaşlarında başlamış olsa okey tamam diyecek artık bir yerde dur diyecek herhalde. Ama 50'sinden sonra başlamış. O yüzden o kadar içi rahat ki. Yani diyor içeceğim diyor. İçeceğim canım. Yani siz bana karışamazsınız diyor. Neyse. İşte öyle. Ben yaşlı kadınların sigara içmesine üzülüyorum ya. Böyle. Yorumumu yapıyorum Harry Potter mağazasıyla ilgili. Bomboş bir mağaza yani. Boş boşuna bekledik evet. Vakit kaybı oldu. Şuradaki sıradaki insanlara da üzülüyorum. Kısıtlı zamanlarından harcıyorlar. Ya biraz özenilir ya. Biraz güzel bir biblolar yaparsın pahalı. Beni bir cezbeder. Bir mobil bankacılığa girerim, bir kredi başvurusunda bulunurum gerekirse. Ama hiçbir şey yoktu açıkçası. Hiç ama güzel pahalı ürünler vardı, güzel değillerdi. Güzel de değillerdi evet. Pahalıdan kastım o yani. Hani güzel işçilik görüyorsun. 3D yazıcıda bunu yaparım diyorsun. Veya tekstil ürünleri zaten Türkiye'den gelmişiz. Bizi cezbetme şansı yok. Onları bulabiliyoruz artık. Tişörte baskı falan mesele değil mi Senem? Evet. O yüzden üzdü yani. Gelin yine görün kendiniz. Bir şey demiyoruz. Meşhur Victoria Street'in hemen altında, kale manzarası altındaki sıra sıra publarda bu zor bulunan güneşli günün tadını çıkaran İskoçlara katılmak için Kirkyard mezarlığına doğru ilerledik. Bobby ve Rowling'in isim konusunda ilham kaynağı mezar taşlarını ziyaret etme vakti.
Mezarlıkta örgü ören bir abla dikkatimi çekti. Burada duvar boyunca mezar taşları, kişilerin künyesi gibi yazılmış yazılar, onlar hakkında bilgiler görmek mümkün. Hemen evlerin, hanelerin dibinde olması da ilgimizi çekti. Bizde olsa epey mesela burası perili ev falan diye satılmaya da bilirdi yani. İnsanlar hemen dibindeki duvarların arkasında yaşamlarını sürdürüyorlar. Senem, Evet. direkt insanlar yaşıyor burada, fark ettin mi? Evet evet, şurası arka tarafta insanlar var. Demek ki onlar için korku verici bir şey değil. Bizim gibi ürkütücü bir yer değil mezarlık onlar için yani. Benim için de değil. Oturup örgü örenler, köpeğiyle şu mezar taşlarının üstünde oynayanlar falan. Hani herkesin demek ki milletten millete, dinden dine şeyi farklılaşıyor yani mezarlıklara gösterilen Evet, bakışı. bakış açısı. Evet, şimdi John Gray'in mezar taşının önündeyiz. John Gray kim? Bobby'nin sahibi aslında. Bu meşhur köpek heykeli var ya, onun sahibi John Gray. Böyle bir tur varmış burada. Köpekleri her gün bu John Gray mezarına getiriyorlar. Burada köpekler Bobby'nin sadakatini öğrenmeleri için küçük bir trainingden geçiyorlar. Yani nasıl daha sadık olunur, eğitimi gibi bir şey. Özellikle mezar taşının yanına getiriyorlar ki bakın Bobby her gün buraya geldi. Bobby burada oyun oynadı. Siz de sahibiniz öldüğü zaman buralara geleceksiniz ve burada gerekeni yapacaksınız diye. İşte bak 2 tane bunlar bugün eğitimdelerdi. Bakalım eğitimlerini aldılar, yapacaklar mı? Sahipleri daha çok genç, zannetmiyorum onun ölümünü göreceklerini ama işte eğitiliyorlar. Heykelini gördüğümüz köpeğin sahibi John Gray. Yani köpek de kimdi? Bobby'ydi. Bobby yıllarca adam öldükten sonra yaklaşık sanırım rehberin anlattığını duyduğum kadarıyla 14 yıl boyunca buraya gelmiş. Buralarda oynamış, takılmış falan. Ve sahibinin öldüğünü biliyormuş. Hachiko'dan farkı da bu açıkçası. Çünkü Hachiko bilmiyordu sahibinin öldüğünü, gidip başka yerlerde bekliyordu. Bobby biliyor ve buraya gelip bekliyor. Sonra gene tur rehberinden öğrendiğim kadarıyla bütün tur rehberleri burada bu mezarlığa özellikle getirenler Bobby'nin cinsinde köpekleri varmış. Biraz yani real time Bobby'yi buraya gelip fotoğrafını çektiriyorlar. Bobby de böyle biriydi. Böyle tanırdık Bobby'yi diye. Her tur rehberinin Bobby cinsinde bir köpeği alıp buraya böyle güzelce turistlerin oyuncağı gibi köpeklerini getiriyorlarmış yani, anlayacağınız. Biraz daha gezineceğiz mezarlıkta şu anda. Birkaç karakter arıyoruz. Tom Riddle'a bakacağız bir burada mı diye. Çünkü biliyorsunuz ki Rowling buradan esinlenmiş. Kitaplarındaki isimlerde buradan esinlenmiş değil, burada bulmuş açıkçası kitaplarında bahsedeceği karakterleri. Dolayısıyla birazcık daha gezinip bakacağız mezar taşlarına, kimleri görüyoruz, tanıyoruz diye. Böyle. Tabii Bobby aradan geçen yıllar içerisinde ünlü olmuş Edinburgh'da. O zamanki imkanlarla da yeni bulunan fotoğraf makineleriyle herhalde, çünkü çok eski, 1800'lerde bu. 1865 yılı yani. Herhalde ilk fotoğraf makinesiyle falan çektiler onu. Evet, kilisenin tadını yine çocuklar çıkardı. Ne yiyeceğiz bugün? Fındık. Ne yiyeceğiz abla? Neden et yemiyoruz? Çok tatlı ya. İskoç mimarisi neyse, burada gördüğümüz mezarlar, özel aile mezarları, kişiye özel mezarlar da hepsi aynısı İskoç mimarisinin. O yüzden ilgi çekici. Mahallelerde gördüğümüz evlerin keskin, köşeli, hep aynı renk, tek düze aynı renkten olan yapıları burada da kendini gösteriyor, belli ediyor. Evet, Bobby'nin de mezarını bulduk. Üzerinde yazıyor işte 16 yaşında öldü falan diye. Bir de minnoşa insanlar buraya oynasın diye sopa falan getirmişler. Çok tatlı. Sahibinden daha fazla alan ayrılmış Bobby için. Bayağı mezarı dev bir mezar. Buradaki en süslü püslü mezar Bobby'ninki. Göstermiş olduğu sadakatin ödülünü alıyor şu anda hafızalardaki yeriyle. Az. Aromatik mi?
Çok değil. Çilekte çok aroma yok mu, beğendim? Hafif değil mi? Yani hafiflik anlamında güzel ama aşırı bir aromatiklik yok. Ama şöyle düşün, çilek meyve olduğu için meyveli dondurmalar genelde sorbe şeklinde olur. Hani böyle Evet. Gerçek bir tat almak istiyorsak sorbe olması lazım. Onda da süt tadı gelmiyor. Bu o yüzden uygun bence, güzel. Geçti, sınavı geçti. Çikolatalıyı da beğendim. Gelelim kale manzaralı pubların sıra sıra dizildiği bu meydana. Dondurmadan sonra iyice acıkınca bir pizza molası verip biz de manzara eşliğinde dinlendik. Evet, Senem pizzan geldi. Evet. Burada Amerikan usulü bir pizzacı gördük. Yani öyle olduğunu iddia ediyorlar. O yüzden yemek istedim ben. Mamas pizza. Evet. Valla çok güzel gözüküyor. Bir tık üstünün pişmesini isterdim ama bu da fena değil. Öbür türlü yanları yanacakmış. Bakalım şimdi yiyeceğim. Evet, ikinci günün sonunda lokalleştik abi. Şu anda bildiğin Edinburgh'lular güneşli bir günde ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Çimenlere yayıldık. Arkamızda çok güzel bir ağaç. Renkleri kiraz ağacı gibi, o kadar güzel ki. İnanılmaz bir, gerçekten Seymenler'de oturuyoruz. Seymenler Parkı'nda oturur gibiyiz ya. Gerçekten çok güzel. İnsanlar mutlular tabii hava böyle olduğu için. Bir lokalle konuştuk. Dedi ki hava çok kuru, 1-2 haftadır çok az yağmur yağıyor. Ne yapacağız bilemiyoruz. Biraz yağmur yağsın diye artık dua etmeye başladık falan dedi. Ama yani tabii turist olarak ben de artık pot mu kırdım neyse. Öncesinde dedim ki biz dedim acayip şanslıyız herhalde dedim. Bu havalarda geldiğimiz için. O da sizin için öyle ama falan dedi. Öyle. Şu an tadını çıkaracağız. Yarın sabah biz gidiyoruz. Ondan sonra umarım yağar. İskoç ablayı da mutlu eder. Ondan sonra bizi de bugün mutlu ettiği gibi onu da eder inşallah. Çok güzel bir gün. Akşam yemeği öncesi yorgunluğumuzu atalım diye rastgele bir pub'a girdik. Son yemeği Bobby'nin mekanında yiyeceğiz ama günün yorgunluğu bizi bir şeyler içerek mola vermeye zorladı. İyi de oldu. Yavaş yavaş gecenin ve seyahatimizin sonuna geliyoruz. Bizi en çok etkileyen şeylerden birisi Bobby'ydi. Buradaki ziyaretimiz ve seyahatimiz boyunca. O yüzden seyahati de onunla bitirmek istedik. Mezarlığın hemen girişindeki anısına açılan pub'dayız. Mutfağı da çok güzel. O anlamda da tavsiye edebiliriz. Burada yemek yiyerek, bir şeyler içerek geceyi bitireceğiz. Sabah seyahatimiz var Antalya'ya. Bu kıyma şeklinde bir kuzu ciğeri, haggis. İskoçların meşhur yemeği. Bunu tatmak istedim ben. Senem, sen ne söyledin? Ben ıspanaklı gnocchi söyledim. Ispanaklı? Gnocchi. Okey. Yanında da sarımsaklı ekmek var. Yedin, bitirdin. Evet. Mutlusun. Yiyeceğim. Sıkıntın yok. Yok. Gayet iyiyim. Müzik başlayacak, onu bekliyoruz. Uzatıyorum bu yüzden. Yani dayı müziğe başlayacak. Bir şarkı daha az çalayım diye şurada. Girmediği şekil kalmadı. Gitarın jackını söktü, taktı. Gitti orada ayarlara baktı, bir şeyler yaptı. Şu an nota bakıyor, hangi şarkıyı çalsam. 400 yıldır aynı şarkıları çalıyorum diyor. Şu an hatta bir şarkı yazıyor. Not alıyor çünkü. Yeni bir beste yapıyor olabilir. Bence onda başlayacak, o yüzden. Bunları önceden yaptım. Saat 10 oldu. 10.00'da bu başlar yani. Öyle yazıyor en azından. Şimdi bakalım ne çalacak. Abi başlamamak için her şeyi yaptı ya. İşten kaytarıyor resmen. Allah Allah. Can you hear me? Came back only yesterday. Woman, all I needed was the love you gave. All I needed for another. Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you.
I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place, I heard you got a new job, I heard you got a haircut and it looks real nice. Are you ever lonely? Do you ever think of me? I heard you got a new man, I hope it treats you right. And before you toss this letter away, there's something that I've got